Merhabalar. Bernina B540 modeli için iplik ayarını anlatan video hazırladık. Sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. İyi seyirler. Önce bir deseni bir yaparsın. Şimdi dedim ya, makineyi açtığın zaman iplik ayarları hep başa dönüyor. Çalıştırdık. Bunu birkaç sefer yaptıktan sonra aslında çözersin. Yani nakışta ya da pikoda, iplik ayarını, kiloçta ya da dikiş ipinde nereye alacağını az çok çözersin. Onun için bir daha şey yapmana gerek yok. Şimdi bak, biliyor musun iplik ayarını? Bu şimdi normal ip. Çok fazla iplik ayarıyla oynamana gerek yok. Biliyor musun? Gayet güzel. Ama diyelim ki şu ipi çok alta verdi. Senin o kasnakta olduğu gibi. Piko'da da diyelim öyle bir şey yaptı. Şu an 3.5'ta değil mi? Bu sana makinenin sana verdiği standardı. Tamam. Üstüne tıklayacaksın. 3.5'ta ya, atıyorum bir 4 3.75 artık kaç veriyorsa, adım adım gidiyor çünkü. Bu 4 verdi, 4.25 verdi. Düşüreceksen de bu şekilde. Tamam. Önce bir yükseltirsin. Sonra denersin yine kumaşta. İlk yaptığınla sonradan iplik ayarını sıktıktan sonra ya da tam tersi belki gevşetmen de gerekebilir. Aradaki farkı göreceksin. Bak. Sıktıktan sonra daha güzel oldu. Şu şeyleri görüyor musun bak? Kırıklık oldu. Bunda yok. Sıkınca olmadı. Evet. Sol üst köşe üst iplik ayarın. Tamam. Elektronik makinelerin hepsinde ekrandan yapılır iplik ayarı. Makineyi kapatıp açtığın zaman dediğim gibi tekrar ilk sana orijinal haline geri döner. Tamam. Desen. İstediğin yerde kaldı. Mesela 4'te. Geri çarpıyla çıktın. Çiçek deseni neydi? 101. 4. Yani 3.5 verdi bize. O zaman ne yapacaksın? Dikiş ipinde direkt belki bir dahaki sefere direkt 4'e alacaksın. Tamam. Ya da ilk haliyle de beğeniyorsan da hiç oynamana gerek yok. Dikiş ipinde. Bunu çıkardık. Flaş takıyorum. İplik takınca geçirmez mi? Geçirir, ben hep böyle alıştığım için bana daha kolay geliyor burası. Sıktım ya ipte, normal ipte. Evet. Şimdi bu haliyle deniyorum flaş iple. İpe göre sıktıktan sonra floşla diyelim yaptın aynı ayarda. Diyelim ki ip kopuyor. O zaman floşa üst ipin sıkı geliyor. Biraz gevşek. Gevşeteceksin. Floşla dikiş ipinin iplik ayarı hep değişir. Önce Bu bastığınız yer deseni tamamlama yeriydi. sonlandırma. Evet. Desen tamam. sonlandırma. Ben de kumaşı altına rahat alabilmek için makasa bastım. Tamam. Bak görüyor musun? Alt ipi bu desende Biraz sıkı mı geldi? sıkı geliyor. Üstten desen güzel gibi ama dolgulu bir desen olsaydı belki beyazı yukarı çıkaracaktı alttaki ipini. Anladım. Şimdi ne yapacağım? Floşa göre 4 sıkı geldi. İplik ayar tuşuna girdim. Düşürüyorum. Bak griye döndü kendi hali. Yani ilk verdiği haliyle makine. Şayet floşta verdiği haliyle kurtarıyorsa floşta iplik ayarı yapmayacaksın. Peki nakışta bu Ona da flash ipi- gelecek. Ona da gelecek.
Bak. Biraz hafif sarılar indi aşağıya. Şunu görüyor musun? Nokta nokta oldu. Evet. Belki Şu an biraz iyi demek şu mi? an iyi demek. Belki biraz da gevşeteceksin. Tamam. Dikiş ipinde azıcık sıkıyorsun. Flörste İhtiyaç olursa genişletiyorum. flöşle ya önce kendi haliyle bir yap. Sıkıntı yoksa iplik ayarıyla oynama. Ama sıkıntı varsa 3,5 yap. Bunu düşüreceksin aşağıya. Bir de bir şey daha Bazı soracağım. ayarlar makineden makineye de değişebilir ama değil mi? Yani Değişir. makineler eskidikçe, makineler çalıştıkça bazı iplik ayar noktaları değişebilir. Her makinede ille de 3.5'da, ille de 3.75'te olacak diye bir kural da Bu yok. desenin 3,5. Anladım. Bak şimdi. Diğer deseni seçtim. Bu da 3,5'u verdi. Diğerini verdim. Bak 3,25 verdi. Yani makineden makine, desenden desene bile Desen değişebiliyor. desene hepsinin iplik ayarı farklı. Tamam. Ama mantık şu. Floşta çok oynamana gerek kalmayacak. Evet. Ama dikiş ipinde belki ipi sıkman gerekecek. Anladım. Şimdi Yani evet, temel sor. nokta kumaşın altına üstüne bakmak. Yani her işte önce bir altına üstüne bakıp ondan sonra karar vermek Evet. lazım iplik ayağının doğru olup olmadığı. Sor, Soracağım bir sor. de. Bu mesela nakış yapacağız ya, burada deneme şansım yok ama dikişte önce ipi burada deniyorum. Dikişteki ipini denediğin zaman nakışı etkilemiyor. Nakış ayrı bir konu. Ama bunu nasıl Onu deneyeceğim? da göstereceğim şimdi ben sana. Tamam. Biraz önce bak ben bunda bir deneme yaptım baştan. Görüyor musun? İplik ayarı güzel. Sonra bütününü yaptım desenin. Ha, Dikiş deseni de ipinde- denemem gerekiyor Tabii böyle. desen de deneyeceksin. Dikiş ipinde, nakışta yani normal ipte muhakkak biraz sıkacaksın üst ipini. Tamam. Floşta ihtiyaç olmuyor ama dikiş ipinde muhakkak sıkman gerekecek. Tamam. Şimdi burada soracağım bir şey var mı? Hayır, burayı anladım. Tamam. Şimdi